Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün yine bir şey yapacağız. Bugün çikolatanın yapımını izleyeceğiz. Çikolatanın yapımını birçok kişi yorumlarda sormuştu. Zaten o yüzden izleyeceğiz. Sürekli yorumlarda en çok yapılmasını istenen şeyleri yapacağım. O yüzden yorum olarak en çok yapılmasını istediğiniz şeyi yazın. Ve ben de onları yapmaya çalışayım. Tamam, bir dakika. Şimdi birçoğunuz sıkıldı, biliyorum böyle nasıl yapılır videolarından falan. Ama arkadaşlar belli ki izleniyor videolar. Belli ki merak ediyorsunuz. Ben de yaparken eğleniyorum, siz izlerken eğleniyorsunuz. Yani burada bir sorun kalmıyor aramızda. Ve tekrarlıyorum, en çok yapılması istenen şeyleri yapıyorum. O yüzden yorum olarak yapmamı istediğim şeyleri yazmayı unutmayın. Ve dediğim gibi zaten hafta sonu çok güzel videolar gelecek. Hani hem cumartesi hem pazar acayip güzel 2 tane videom var. Yani bu hafta sonu yine iyisiniz. Hadi şimdi de videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yıl boyunca yazılılarından yüksek not alır. Burada birkaç tane arkadaşımız daha önce like atmıştı. Bakın neler yazmışlar. Talk about a childhood fantasy. Well, how it's made is about to take a bite out of one of the all-time great dream jobs. Diyor ki hepimizin çocukluk hayali olan işin nasıl yapıldığını gösterecek diyor. Hani çikolata. Herkes çikolata fabrikasında çalışmak isterdi küçükken diyor. Bunlar da Paskalya yumurtası çikolatalar herhalde. Şarkıları cidden çok güzel, şu nasıl yapılır videolarının ya. Aa, bu shape'miş, şekil verici bunlar. Bunların üstüne döküyorlar herhalde çikolataları. Evet. The sheet is heated, then lifted off. Suction from a vacuum system makes it adhere perfectly to the shapes of the molds. Tam şeklini alacak şekilde küçültüyorlar onu, ısıtıyorlar. O da ısındığı zaman bu şekilde şeklini alıyormuş. Şimdi soğutuyorlar herhalde. Bakın şeklini aldı plastik. Onun üstüne de bence çikolata sosunu dökecekler. Şimdi çikolataya geçelim diyor. Onu eritiyorlar o zaman. Yani onu o şekli vermeden önce... Tamam. Vazgeçtim. Oğlum ne kadar güzel bir şey var ya, böyle avuçlayıp alacaksın. 100 derecede ısıtıyorlarmış. Dolduruculara yönlendiriliyorlarmış. Direkt şekil verici olan plastiklere dökülüyormuş. 400 tane yapıyormuş dakikada. Birkaç dakikada hazır oluyormuş zaten. Well hardened, the hearts arrive at the unmolding point. The molds are turned over and a rod lightly taps them on the bottom. Makine otomatikmen bunu ters çeviriyormuş. Bu gördüğünüz çubukla vurup çikolataları düşürüyormuş içinden. Bir şeyin içine düşüyor dedi. Sonradan o plastikler başa tekrar döndürülüp bir daha dolduruluyormuş. Soğuyup sıcaklıkların yani soğuyup sertleşiyorlarmış. Şimdi paketlemeye hazır hale getirileceklermiş. Diyor ki bu müşterilere göre değişir diyor. Ona göre yapılıyor paketlenme diyor. Like the pure chocolate, white chocolate comes in as slabs before melting. Milk chocolate is often delivered in the form of 1-inch pastilles. Some chocolates are hollow. They have to be molded in 2 halves. Renkli olan çikolataları önceden bu şekilde dolduruyorlarmış o zaman. Aynen, kendi öyle diyor. Önceden elden dolduruluyormuş. Yani renkli çikolatalarda. Oğlum. Çikolata değil bu. Sosis yapımına alındı video. This machine turns the molds a full 360 degrees on 2 axes.
and vibrates the 360 chocolates derece to prevent döndürüp the duruyormuş formation of onları. air bubbles. The chocolates rotate for 5 minutes before being sent to the cooling conveyor, where they will remain for another 20-minute period. 20 dakika daha soğutulmadan önce 5 dakika bu işlem devam And ediyormuş. now they're ready. At this point, Şimdi the bears hazırlarmış. are unmolded and they head off for packaging. Şimdi paketlenmeye hazırlarmış. Ayılar. Ayılar dedi adam kendi. Each year, this company processes 550 tons of pure chocolate. Many thousands of 550 products are ton. made here using 400 different molds in a variety of sizes. Yüzlerce farklı şekil ve boyda çikolata üretiyormuş bu fabrikada. Evet, şimdi burada Snickers'ın yapımını bakacağız. Bu çok daha farklı görünüyor çünkü. And ever since 1930, the Snickers bar has been putting a smile on people's faces with a name that Mars founder Frank C. Mars picked as an inside joke of sorts. Some people think about the name Snickers. İnsanları güldüren bir isimmiş bu diyor. But in reality, Snickers was named after the family's favorite horse. Snickers'ın ismi ailenin en sevdiği atın ismiymiş. Best-selling candy bar. O da güzel. Dünyanın en çok satan çikolatasıymış öyle diyor. Candy bar yani Master Foods kalıp USA çikolatası. plant, a division of Mars in Chicago, Illinois. It all starts with Snickers' signature nougat. To make this Snicker cheap nuggetları. a mixture of corn syrup, En kaliteli hali bu sugar videonun and ya. salt whips into an airy blend called frap. Then fresh ground peanut butter mixes in, flavoring the sticky stuff. The finished mix cooks to 165 degrees O az önce Fahrenheit, gördüğümüz then şey drops into a chili contraption ne denirdi with ona? giant Neydi onun adı bir saniye. Fındık ezmesiymiş. rolling pins. The rollers themselves are actually ice cold, and the nougat then forms a skin and is then transferred off of those rollers onto a stainless steel belt. Meanwhile, in another area, fresh roasted peanuts mixed with buttery caramel. In fact, in the U.S., 99 tons of whole peanuts go into making Snickers bars every day. Because that gives the Snickers bar a variety of texture and also a stronger peanut impact. Just like the nougat, this warm and gooey mix chills out by taking a ride through the refrigerated rollers. At that stage, it's very Oğlum nugget gibi harbiden ha adamın dediği gibi. So we can begin to form it and lay it right down on top of the nougat slab. Canım Next, Snickers çekti this şimdi. candy slab cools down to the core in an enclosed refrigerated tunnel. We don't Nougat wanna yazıyor have it orada really da. cold at the Nugget. surface and warm and runny in the middle. Once it firms up, blades slit the slab into long strips. Ha, düz bir çizgi halinde bunları kesiyormuş ve eziyormuş. Snicker şeklini alsın diye. And today, Düşünsene, those strips are being cut down odan to kadar uzunluğunda fun-sized Snickers'ın pieces. var yanında. Just before diving for a covering of chocolate, feet first. The reason we're doing that is so that when we cover the entire bar, we've got the right height profile so we can get a complete coverage. Bu ne lan küçücük bunlar. Next, bars Bunlar ride çok under a küçük. chocolate waterfall. And on the way out, get Çikolata topped şelalesinin with üstünden a geçiyorlar. distinctive design. Ben de çikolata şelalesinin altından geçmek istiyorum. Or a squiggle on the top of every one of our products. Just imagine if you didn't Büyüleyici have a bir squiggle, şey. it wouldn't be a Snicker bar. Once the chocolate cools, the fun-sized Snickers wrap up at a rate of about 900 bars per minute. But it's 900 the bars. regular-sized bars that give Snickers its nutty 900 reputation. tane About a handful dakikada. of nuts, 20 to 25 peanuts are actually in the Snicker bar. Hani şu ana kadar birçok şeyin dakikada kaç tane yapıldığını duydum bu videoları çekerken. Ama her seferinde duyduğumda biraz daha şaşırıyorum ya. Gerçekten enteresan bir şey. Benimki de ayrı bir şey zaten. Bu arada YouTube'dan gelen kutuyu açtım. Videosunu çektim. Acayip eğlendim ama daha montajlayamadım. Çünkü okula saat 8'de gidiyorum. Ve okuldan saat 5.30'da geliyorum. Ve 6.30'da video yetiştirmeye çalışıyorum. Ve sürekli uyuyakalıyorum genel olarak. O yüzden video yetiştirmek çok zor oluyor. Sabah zaten 6'sından kalkmam gerekiyor bazen. Ama bugün kalkamadım. 7'de kalktım. İşte saat şimdi 7'yi 40 geçiyor. 20 dakika sonra servisim gelecek. Ben bu videoyu kapatıp hemen hazırlanıp çıkacağım zaten evden. Ama bu hafta sonu telefonumu bildiğin kapatacağım. Hiçbir arkadaşımdan mesaj beklemiyorum. Dışarıda çıkmayacağım. Belki pazar günü çıkabilirim. Dayanamayabilirim o kadar. Pazar günü çıkarım dışarı gezerim ama cumartesi günü sabahtan akşama kadar video çekip montajlayacağım. Zaten en fazla 3 tane çekebilirim. Dediğim gibi hafta sonunda süper videolar gelecek. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone olup videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.